Merhabalar. Bugün Lizbon'dayız. evet Lizbon'a geldik. Sizin yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Güneş var, güneş. Bakar Evet mısın? ya. Çok iyi. 2,5-3 ay belki oldu güneş görmeyeli. Çok mu abart? Ya güneş var tabii ki de ama yani çok Yani bulutların var ama ardı. yok Böyle ya. bir güneş 2 ay, değil ya. 2 ay net ben güneş görmedim. Yani bu vücudum güneş görmedi. Pul oldum arkadaşlar. Güneşli bir yere geldik. O yüzden çok mutluyum. Böyle güneş kemiklerimi ısıtıyor. O yüzden çok güzel. Şimdi Lizbon'dayız. Bu video serisinde size neler yapacağız? Buradan en az 3-4 videomuz gelecek bir kere öncelikle. Sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Ay, çok Lizbon'u güzel. gezeceğiz, birlikte keşfedeceğiz. Ne yapılır nedir onları göreceğiz. Sadece buraya özgü bizim arabesk kültürünün aynısı Lizbon'da da var. Fado diye geçiyor. Hep birlikte Fado deneyimleyeceğiz. Rengarenk kalelerin ve Avrupa'nın en batı ucunun olduğu yerlerde burası. Bir de ilk defa çok istediğimiz, yani yıldızlı değil ama Michelin Guide'lı bir restorana gideceğiz. Evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Onu da bu videodan önce göreceksiniz muhtemelen. İlk o videoyu atarız. Onu deneyimlemiş olacağız. Zaten izlemiş olacaksınız. İzlemediyseniz kartta hemen sağ yukarıda. Şimdi havalimanından indik. Airbnb kiralamıştık. Airbnb'ye nasıl ulaşacağımıza bakacağız. Önce bir metroyu kontrol edeceğiz. Daha detayları birazdan anlatırız. Evet arkadaşlar, az önce YouTube'dan istifa ettim. Kameramanlıktan. Gel böyle. Artık ben çekmeyeceğim, Hazal çekecek. Çekeriz canım, ne var? Ben bıktım. Onu oraya tak, bunu buraya tak. YouTube zor iş. Tamam, sana kamera alacağım. Kameranın üstünde de mikrofon olacak. Öyle rahat Aynen, edecek. hiç uğraşmayacağız. Vallahi neyse, bunlar bizim kişisel dertlerimiz. Ne dertler var be kardeşim be. Allah aynen ya, en büyük derdimiz bu olsun gerçekten. Şimdi gelelim Lizbon'a. Evet. Biliyorsunuz en son havalimanında bırakmıştık sizi. Metro ile geldik biz buraya. Havalimanından sağa döndüğünüzde direkt zaten metro istasyonu var kocaman. Görmemeniz imkansız. Oradan şimdi havaalanından çıkmanın 3-4 yolu var. Birincisi havayolu otobüsleri 3,5 euro. Orta segment. İkincisi taksiler. Bizim Airbnb tuttuğumuz ev sahibi taksiler konusunda uyardı. Turistleri her zaman kandırmaya çalışıyorlar. Hiç var olmayan havaalanı ücreti alıyorlar. Ne Taksimetreye kadar açmıyorlar. kötüler. Yani biz hiç görmediğimiz Hiç şeyler bunlar. Daha önce karşılaşmadığımız hayatımda şeyler. duymadığım şeyler. Şok Taksiler olduk. ama burada dolandırıyormuş arkadaşlar. Eğer İstanbul'dan falan geliyorsanız dikkatli olun. Sakın güvenmeyin. Özellikle İstanbul'dan geliyorsanız. O yüzden taksi konusunda dikkatli olun. Herkes Uber'i tavsiye ediyor. Uber'i kullanın. Uber hem fiyat olarak da çok uygun. Taksinin 12-15 euro yazdığı yere Uber'de 9-10 euroya gidebiliyorsunuz. En uygun seçenek de metro. Metro için de metro, otobüs, tramvaylar için böyle kağıt gibi kartlar satılıyor. Bende var. Hazal Hanım Göstereceğim. çıkarıyor. Buldum. Ben daha hızlı çektim. Ya. Bu kartlar bildiğiniz kağıt gibi ama içinde çipler var. 50 sente boş kart alıyorsunuz. Tek basımlık da 1.65. 1.65 bastığınızda tek yön gidebiliyorsunuz bir defalık. En de uygunu bu. City metro. kartlar vardı. Ha bir de evet günlük kartlar var. Onları Aynen. da sen söyle. Günlük kartlar var. Günlük kartlarında 24 saatliği 21 euroydu. Günlük kartın 24 saatliği 21 euro. Evet. 48 Bu her saatliği şeyde falan diye geçerli. değişiyor. Otobüsünden tramvayına, Aynen, müzelerde müzelere geçerli. kadar geçerli. Çoğu müzede indirim var. Bize turist infodaki kadın eğer çok müze gezmeyecekseniz bu gereksiz pahalı almayın Aynen. dedi. Onun haricinde müze gezmeyecekseniz 10 euroluk versiyonu da var. Ulaşım değindiğimiz gibi şimdi ilk turistik Yerimize. lokasyonumuz olan, yerimiz olan Kale'ye gidiyoruz. Şehrin içindeki Kale'ye gidiyoruz. Ama burası bayağı tepeler üzerine kurulmuş bir şehir. İstanbul gibi. Çok yokuş var. Çok merdiven var. Ama aynı zamanda güneş falan da var. O hepsinin nötrlüğü yani sorun değil. Çok güzel çizmemiş mi ya? Bayıldım. Gerçekten çok güzel duruyor. Bayağı güzel. Kalemize geldik. 1846 yapımı bir kale. Evet, giriş yapıyoruz. Beni de alır mısın içeri? Biletim sende. Gel. Biletler 15 euro. Ben Kişi şok başı. oldum. Bunu duyunca bir anda bir şok geçirdim ki dedim ki ben girmiyorum. Ama Lizbon'da her şey çok ucuz. Yani Evet. magnetler 1 euro, kitap ayraçları 50 cent, yemekler 10-15 euro, 20 euro maksimum.
Her şey o kadar O uygun yüzden ki çok pahalı geldi 10 bir kişi anda. başı 15 euro bilet pahalı geldi. Bence normalde de pahalı Lisbon ya. standartında. Yok ya, bana hala pahalı. Ama bak bir şey diyeceğim, şu manzarayı görünce fikrin değişecek. Evet. Ondan sonra biz dedik ki öğrenci için öğrencilerde indirim var mı diye Serhat sağ olsun sordu. Çünkü benim eskiden kalma bir öğrenci kartım var. Ha, biz öğrenci miyiz? Değiliz, bu ayrı bir Değiliz konu. ama sadece dedik soralım dedik size bilgi vermek amacıyla. Sonra adam da bize sağ olsun öğrenci bileti verdi. Bize acıdı benim Sadece- o şok olmamdan sonra. Sadece 25 yaşına kadar indirim var. Evet. 25 yaşından küçükseniz 7,5 euro. Diğer türlü yetişkin bileti 15. 15 euro. Ben dedim ki biz 27 yaşındayız ama o zaman dahil olmuyor dedim. Adam böyle bir üzüldü. Tamam o zaman dedi size 2 bilet 15 euro dedi. Çok teşekkür ederiz dedik, girdik. Yani çok Aklınızda tatlılar. olsun. Çok tatlılar. Böyle bir taktikle belki siz de uyguna girebilirsiniz. Ben etrafıma bakıyorum, bence değecek bu arada. Ben ışınlandım galiba. Manzarayı göstermeden önce. Bizim 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. İsviçre video serisinde ulaşmayı hedefliyorduk ama bu gidişle ulaşamayacağız gibi. O yüzden bu seriye de genişlettik. Lütfen 1000 aboneye ulaşmamız için bize yardımcı olup kanalımıza abone olursanız olun. çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Hadi şimdi size manzarayı gösterelim. Bir şey söyleyeyim mi? Biz galiba İstanbul'a geldik. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Kesinlikle değer. Kesinlikle değer bu arada o bilet fiyatı. Manzaraya bakıyordu. Ha, çok tatlısın. Arkadaşlar hayatımda ilk defa gördüm. Ben bunların uçtuğunu Gerçekten. bilmiyordum. Bunlar uçabiliyormuş. Çok Bayağı iyi. daldan dala uçuyor. Bakar mısınız ne kadar fazla? Hareketli bir tane var orada. Aa. Çok Bayağı iyi. koca kanatlarıyla uçuyorlar bir de. Bakar mısın ta tepelere kadar çıkmış. Buralar bayağı böyle orta çağda yürüyormuşuz gibi ya şu an. Evet. Şu an kalenin içine girdik. Burası 2 bölümden oluşuyor. Bir kale var. Ya tamamı kale aslında ama bir saray kısmı var. Bir de böyle şehrin korunması için önceden yapılmış bir kısmı var. Buranın tarihi biraz çetrefilli. Depremlerde yıkılmış, tekrar inşa edilmiş. Yeniden inşası çok uzun sürmüş falan ve artık Lizbon'un en turistik yerlerinden birisi. Gördüğünüz gibi zaten manzara muazzam. Tüm Lizbon ayaklarınızın altında. İstanbul'a gittiyseniz ya da İstanbul'da yaşıyorsanız zaten size çok tanıdık, böyle çok samimi, sıcak gelmiştir bu manzara. Aynı İstanbul'daki gibi tepelerden oluşuyor burası da. Bolca yokuşu var. Zaten videonun içinde göreceksiniz muhtemelen. Biz buraya gelirken bir iki tanesini deneyimledik. Bayağı dik ve sağlam yokuşları var. Bu kale Lizbon'un en yüksek noktası, en tepe noktası. O yüzden tüm Lizbon ayaklarınızın altında. Ve burayı gelmeyi düşünüyorsanız bizim yaptığımız gibi gün batımında gelin. Görüntüleri görüyorsunuz. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Zaten insanlar merdivenlere oturmuş manzaranın tadını sürüyorlardı içecekleriyle birlikte. Onun haricinde şurada görmüş olduğunuz bizim, yani böyle klasiktir, yurt dışına çıkınca her yeri Türkiye'den bir yere benzetirsin. Burası da bizim Boğaz Köprüsü gibi duruyor. 25 Nisan Köprüsü aslında. Bayağı büyük bir köprü orası da. İki yakayı yine birbirine bağlıyor. Buranın adı Türkiye ile alakalı. Kale St. Georgios. Ve ismini Kapadokyalı Aziz St. Georgios'tan alıyor. O yüzden Türkiye ile bir bağlantısı da var. Bizim ilk izlenimlerimiz bu şekilde. İlk durağımız da bu şekilde oldu. Şimdi hava biraz kararmaya başladı. Ne kadar gezeriz bilinmez ama bir sonraki durakta görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Bir sonraki günden merhaba. Biz dün en son gezdiğimiz kalede sizi bırakmıştık. Bugün ilk iş Sabah asansöre erken geldik. saatlerde asansöre geldik. Evet, buraya herkes erken saatlerde gelin diyor. Yoksa bir saate varan bekleme kuyrukları oluşuyormuş. Keza dün biz akşama doğru buradan geçerken görmüştük. Gördük, evet. Bir sürü insan vardı. İnanılmaz uzun bir kuyruk vardı. Erkenden geldik, kimse yok. Bilin bakalım ne oldu. Ama gözlem noktası kapalı. Buranın en tepesindeki terasını kapatmışlar geçici bir süreliğine. Bize denk geldi maalesef. Ama biz yine de çıkalım ve etrafı görelim istedik. Hem size de gösteririz hem kendimiz de Evet. görürüz. Ortalama bir manzara nasıl olur hayal edebilirsiniz. Evet, buraya geldiğinizde teras açıksa mutlaka deneyin. Teras açıksa çok da gerek yok bence. Açık değilse. Açık değilse gerek yok. 360 derece Lizbon'u görüyorsunuz. Ama aynı manzara San Jorge Kalesi'nde de var.
Orada da görebilirsiniz. Gel gelelim ücretine. Burası Lizbon'da asansörler bayağı toplu taşıma aracı olarak, ulaşım aracı olarak kullanılıyor. O yüzden normal böyle metroya bindiğiniz, tramvaya bindiğiniz kartlarla kullanabiliyorsunuz asansörleri. Fiyatları nedir? Ne kadar ödedik biz? Biz 5,30 euro ödedik. Gel dönelim, gözüme güneş gelmesin. 5,30 euro kişi başı ödedik. Aynen. Ama kartınız varsa daha uygun fiyataydı diye hatırlıyorum. Ama çok da emin değilim. 4 euro diye hatırlıyorum. Yine bir kontrol edin. Onun haricinde asansör dışarıdan baktığınızda size başka tanıdık bir meşhur yapıyı andırdı mı? Bu noktada videoyu durdurup tahminlerinizi yazabilirsiniz. Size neyi çağrıştırdı diye. Asansör Eyfel Kulesi'ni yapan mimarın öğrencisi tarafından burada yapılmış. Benzerliklerini de görüyorsunuz. Metal olması, renginin aynı olması, upuzun olması bayağı Eyfel Kulesi'ni çağrıştırıyor zaten. Keza öğrencisi tarafından yapılmış. Böyle de bir bilgi var. Şimdi biz buradan bir sonraki durağımıza geçelim. Sizi de yolda güzel görüntülerle baş başa bırakalım. Merdivenle mi ineceğiz? Hazal şok. Bilmiyorum, bakalım. Sadece çıkışınıza para ödeyeceksiniz, unutmayın. Evet, asansörle geri inebiliyorsunuz. Biz merdivenle İniyor yeni yerler muyuz? keşfetmeyi tercih ediyoruz. Öyleymiş. Bir de bir şey diyeceğim. Biz bu asansör için para verdik de abi sokak şurada. Bayağı insanlar yürüyerek gelip şurayı görebiliyor. Evet, 10 euroyu boşuna verdik. Canlı canlı birlikte keşfediyoruz. İşte gelin size yolu göstereyim. Sokağı? Asansör zaten şurada. Şurası asansör. Oradan yürüdük. Şöyle merdiven. Sokak şurada. Bayağı para vermeden bu kısmı zaten görebiliyormuşsunuz. Ama yokuşu çıkmadık. Çıkardık ya. Her yeri çıktık, Olsun bir bu mu ya, bir eksik? şey olmaz. Ne olacak? Bayağı yokuş çünkü. En azından kendimize öyle avutalım. Evet, şimdi bir sonraki durağımıza geldik. Burası Rossi Meydanı. Şehrin kalbi burası aslında. Yani herkesin buluşma noktası. Tarihi de çok eskilere dayanıyor zaten. Geçmişinden beri bir sürü olaylara tanıklık etmiş, bir sürü tarihi olaylar yaşamış bir meydan. Arkamda da görmüş olduğunuz upuzun bir heykel var. Ucundaki beyefendi de 4. Petro kendileri. Onun haricinde şehrin iki tarafına çok güzel çeşmeler koymuşlar. Ve İtalya çeşmelerini anımsatıyor. İnanılmaz güzel ve şahane bir sanat eseri gibi duruyorlar açıkçası. Bu çeşmenin arkasında görmüş olduğunuz şu arka plandaki efsanevi yapı da Ulusal Tiyatro binası. Çok güzel bir cephesi var. Ve tam ortada yukarıda duran heykel de Portekiz'in tiyatro konusunu başlatan, tiyatro konusundaki en ünlü, en saygıdeğer adamlarından birisinin heykeli. İsmini asla şu an hatırlayamayacağım. Buranın diğer en güzel yanı, bizim en çok hoşumuza giden şey oldu. Yerdeki desenler. Hepsi inanılmaz nizami ve çok güzel. Bu meydanı çok sevdik ya. Yani normal şehir meydanlarından farklı, çok daha güzel, çok daha sıcak geldi bize. Size de gösterelim istedik. Şimdi bir sonraki meşhur istasyona gidiyoruz. O da yine çok seveceğinize emin olduğum 28 numaralı sarı tramvaylar. Sarı tramvayı gezeceğiz. Deniz kenarına ineceğiz. Çok güzel sarı binaların olduğu meydanı göreceğiz. Bunların hepsini görmek için izlemeye devam edin. Şimdi o çok ünlü olan sarı tramvaya geldik. Bu uzakta gördüğünüz sıra da bu sarı tramvaya binmek için olan sıra. Burası son durak sanırım. Herkes burada bekliyor. Bu tramvaya bindiğinizde şehrin en önemli noktalarını görmüş oluyorsunuz. Yani şu küçücük tramvay için bu kadar insan sırada bekliyor. Belki biz de bekleriz. O az önce bir sürü insan şu küçücük tramvay için bekliyor dediğimiz sıra vardı ya arkadaşlar. Tam olarak o sıradayız. Şöyle arkaya doğru uzanıyor. Ama bize sıra geldi sayılır. Bir sonraki sarı tramvaya bineceğiz. Orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Aldığınız kartları yüklerken otobüs ve metro yazıyor. Ama onlar tramda da geçerliymiş. Ve bunlar yeniden yüklenebilir kartlar. Bunları makineden yeniden yükleyebiliyorsunuz. Kapıda öderseniz 3 euro, metronun içinde bu kartlarla basarsanız 1,65. O yüzden kartla olmak çok daha mantıklı. Kartın tanesi de 50 cent zaten. Sıfırdan alsanız yine kârdasınız. Bu nostaljik tramvay 1900'lü yıllarda başlamış bu hattı. Daha sonrasında işte çok talep gördükçe ve tüm şehirde gezilecek yerlere gittiği için sanırım
daha fazla talep görüyor. Talep görünce daha da artırıyorlar ve günün sonunda işte bugün nostaljik tramvay olarak kalıyor. Bayağı şehrin en önemli noktalarına gidiyor. Gezmeniz gereken her yerinden geçiyor neredeyse ve bunu bayağı tramvayla yapıyorsunuz. O yüzden çok tatlı. Biraz kalabalık dediğimiz gibi, o yüzden son durağına gelip binmekte fayda var. Diğer türlü oturacak yer bulmanız imkansız. Bir yudum su içeyim, bir yudum. Hazal mutlu. Neden? Çünkü çok güzel fotoğraflar çekildim ya. Allah'ım ya. Insta görlük böyle bir şey işte ya, zor. Hayır ama ya ne yapayım, sarı tramvayla çekemesem olmazdı. Şimdi az önce sarı tramvaya binmiştik ya, sarı tramvayın son durağına kadar geldik. Sizin son durağa kadar gelmenize gerek yok. Yani gideceğiniz noktada inmeniz yeterli bence. Yolun bir kısmından sonra çok bir şey yok. Ama güzel, tramvay deneyimi güzel. Son durağa gelmişken burada böyle kocaman bir mezarlık gördük. Daha önce bilmiyorum, yurt dışında bu tarz mezarlık görmemiş olanlar olabilir diye böyle çok kısa size buradaki mezarlıkları bir gösterelim istedik. Çünkü çok farklılar Türkiye'dekinden. Evet. Değil mi? Oda şeyler var. Böyle ölen kişilerin ailesinin buraya geldiğinde onlara dua etmesi için bu şekilde tasarlanıyor. Mantıklı da aslında ama çok görkemli. Çok masraflı. Çok masraflı. Yani. Ama onların kültürleri de bu şekilde tabii. Böyle birazcık aralarına dalalım dedik. Belki daha farklı şeyler olabilir. Mesela Lüksemburg'takinde bu kadar büyük odalılar yoktu ama çok fazla heykeller vardı. Evet. İsa heykeli, Meryem heykeli, ölen kişilerin heykelini falan melekler vardı, yaptırmışlardı. Böyle. Melekler vardı. Daha ürkütücü duruyordu. Bu biraz daha oda, biraz daha farklı. Mezarlığın ortasına kocaman bir kilise yapmışlar. Şu şekilde. Çıkalım. Burayı sadece size göstermek için böyle çok hızlı çekelim istedik. Şimdi başka bir mekana geçiyoruz. Görüyorsunuz, Lizbon hali bu. Her yere böyle çıkıyorsunuz. Kalabalığı takip edelim dedik. Böyle akışa bıraktık. Değişik şeyler var. Burada bir sürü isimler yazıyor. Fado yazıyor. Neyle alakalı bilmiyorum. Şöyle arada çok tatlı bir tramvay durağı gördük. Şöyle tramvay var. Finiküler tarzı böyle gidip geliyorlar. Çok değişik durmuyor mu? Evet, biraz gecekondu gibi. O adam Mariana yetiştiriyor. Ana. Bayağı Mariana ağacı. Evet. Gördüm, 5 yapraklıydı o abi. Aa, şu eve bakar mısın? Çok güzel. Aa, şu renklere bak, ne kadar güzel. İşte böyle keşfediyoruz şehri ya. Keşfetmeye devam. Şimdi böyle daha yolumuz var. Tırmanacağız. Nasıl gidiyor? Güzel. En azından güneş var. Evet, ısınıyoruz. Hadi devam edelim. Devam edelim. Ya hava o kadar güzel ki çok mutluyum. Direkt memleketim ya burası. Evet ya, İzmir'e benziyor gerçekten. Vallahi İzmir'e çok benziyor. O sahilde insanlar oturmuş, güneşleniyorlar, yürüyüş yapanlar var, çocuğuyla dolaşanlar var. Hava şansımıza şahane. Bir de gerçekten Lüksemburg'da 2 aydır güneş yok ya. Yani burası cennet gibi geldi bize. Gerçekten ben çok geri güzel. dönmek istemiyorum. Yerleşelim buraya. Burası gün batımında falan muazzam olur muhtemelen. Bayağı içeceğinizi alıp buraya gelip takılabilirsiniz ya. Çok kalabalık ama. Kalabalık. Kalabalık Ama unutmuşum. hava o kadar güzel ki, bildiğin yaz bahar havası ya. Burası Bu havayı yazın, da çok özledim. Burası yazın gezilmezmiş ama şu anda çok Yazın sıcak. çok sıcak olur. Biz de ticaret meydanına doğru yürüyoruz. Şimdi bu yolun sonunda ticaret meydanına çıkacağız. Size geleneksel sarı renkli Portekiz binalarını ve ticaret meydanını göstereceğiz. Evet, yoldan geçerken bir tane böyle bisikletli gibi bir araç yapmışlar. Küçük böyle bir dükkan gibi bir şey. Orada bu ananaslı smoothie gibi böyle pina colada galiba. Kokteyl, evet. Kokteyl yapıyorlar. Gerçekten çok güzel duruyordu. Bize karşı koyamadık. Şimdi Taze yapıyorlar Evet. önünüzde. tadına bakıyorum. Bak bakalım. Rom bazlı bir içecek aslında, kokteyl. Çok güzel. Ananas suyu, rom, kendi özel sosları vardı. Gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Evet, ben Böyle ananas sıcakta yemeği çok fazla sevmiyorum ben ama şu an tadına çok güzel geldi. Aa, Çok güzel, ferah ferah. çok taze, Kesinlikle ferah. görürseniz deneyin. Bir de böyle sıcak yaz gününde muazzam ya.
Soğuk çok da güzel böyle duruyor. ferahlatıcı. Ve manzaramız da şöyle. Burayı çok güzel yapmışlar. Değil mi? Neyse biz şimdi bunu içelim. Ticaret meydanına varacağız umarım. Evet. Şimdi buranın en büyük meydanına geldik. Buranın adı Ticaret Meydanı. Bu arkamda görmüş olduğunuz kapı şehrin kapısı olarak geçiyor. Çok görkemli bir yapıya sahip, çok güzel duruyor. Buraya Ticaret Meydanı deniyor. Çünkü eski zamanlarda gemiler buraya yanaşıp tüccarlar burada mallarını satıyormuş. Bu nedenle de buranın adı Ticaret Meydanı. Meydanın tam ortasında bir tane heykel göreceksiniz. Bu heykel bu meydanın inşası sırasında kral olan Kral Jose'ye ait. Gerçekten çok güzel. Binalar bu zaten sarı Portekiz'in milli rengi. Her yerde bu sarıya rastlayabilirsiniz. Çok enerjik bir meydan. Evet. Şimdi bugünlük videomuzun sonuna geldik. Aslında daha gezilecek çok yer var. Onları da fazla. gezeceğiz. Ama bunları bir sonraki videoda yapacağız artık. Bu videoyu burada kapatalım dedik. Yoksa çok uzun olacak. Evet. Ve o kadar uzun olduğunu da biliyoruz ki izlemiyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdi doğruya doğru. Size böyle arkada müzik eşliğinde veda edelim dedik. Artık tecrübelendiğimiz için böyle yarıda kesebiliyoruz videoları. Bizi takipte kalın. Haftaya Lizbon'da görmediğimiz daha farklı yerleri göreceğiz, gezeceğiz. Onları bir sonraki videoda göreceksiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşçakalın.